Herkese merhabalar. Bu videomuzda role ve nem seviye sensörü kullanarak bir toprak sulama devresi yapacağız. Burada biz 220 voltluk bir devre tasarlayacağız. 220 volt için bir lamba kullanacağım. Mantık olarak aynı. Bu lambanın yerine bir su motoru da bağlı olduğunu düşünebiliriz. Toprak içerisine sensörü batırarak lambanın belli bir nem seviyesinde çalışmasını, belli bir nem seviyesinde sönmesini sağlayacağız. Yine aynı mantıkla da su motorunun toprak kuruyken çalışmasını ve toprak nemliyken çalışmamasını sağlamış olacağız. Devrede kullanacağımız malzemelerimiz bir adet Arduino'muz, bir adet breadboard'umuz, bir adet 5 voltluk rolemiz, bir adet nem seviye sensörümüz 2 parçadan oluşmakta. Bir adet de LCD ekranımız. Biz buradaki nem seviye sensöründen aldığımız değerleri LCD ekranda yansıtacağız. Aynı zamanda toprağın durumunu da LCD ekranda göstermek istiyorum. 220 volt içinde bir adet lambamız ve elektrik fişimiz de burada mevcut. Aynı zamanda yeteri miktarda da jumper kablolarım burada hazır olarak bekliyor. Yetmediği takdirde ilave olarak da jumper kablolarımı ilave edeceğim. Şimdi devre şemasını karşıma açıyorum. Devre şemasına göre devremizi tasarlamaya başlayalım. Rolemizin bağlantısından başlayalım isterseniz. Bakın rolemizi şu şekilde elime alıyorum. 5 voltluk aktif düşük bir role, yani ters çalışan bir role. Aktif düşük bir role ya da aktif yüksek bir role nedir derseniz bunlarla ilgili biz ilgili bir video yaptık. Rolenin tanıtımını anlattık, çeşitlerinden bahsettik, özelliklerinden bahsettik. O videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Yine de kısaca değinecek olursak lav sinyali gönderdiğimiz zaman role kontağımız aktif olan, high sinyali gönderdiğimizde role kontağı aktif olmayan bir role çeşidi bu. Genellikle de piyasada bu tarz roleler var. O yüzden biz de bu rolelerden kullanacağız. Rolenin bakın burada kontak uçları var. Şuradaki ortak uç. Buradaki uç bakın arka taraftan gözüküyor. Normalde açık uç. Burası da normalde kapalı. Biz normalde açık uçu kullanacağız ortak uçla. Şimdi devre şemasına baktığım zaman elektrik kablosundan gelen ucum, bakın bir tane ucum boşta. Elektrik kablosunun bir ucunu ben rolenin ortadaki bacağına bağlayacağım, kontak bacağına. Şuraya bağlıyorum ve şuradaki vidayı sıkarak kablomu buraya monte ediyorum. Şimdi devre şemasını takip ediyorum. Elektrik kablosundan buraya geldi. Buradan çıkan kablo nereye gidecekmiş? Lambaya gidecekmiş. Lambaya gidecek olan kablom da burada. Ben buradan bir kablo aldım. Lambanın alt tarafı bu şekilde bakın. Duy kısmı gözüküyor. Lambadan çıkan diğer kabloysa nereye gidiyormuş? Yine elektrik fişine gidiyormuş. Diğer kabloya. Bakın onu da buraya bağladım. Ben öncesinden bu işlemi yaptım. Siz de yine kabloyu aldığınızda buraya bağlantısını yaparsınız. Ben o zaman şu kabloyu da eğer buraya bağlarsam benim 220 voltluk devremi bu şekilde hazırlamış olurum. Şöyle de bastıralım ki vidalama yaparken yerinden çıkmasın. Evet, şu şekilde bakın rolenin bağlantılarını yaptım. Şimdi rolenin şurada 3 tane pinleri var. Buraya ben bir kablo bağlayacağım. Şuradan kablomu alıyorum. Buradaki pinlere bağlıyorum. Şimdi buradaki pinler neymiş bakalım. VCC, GND ve sinyal pini. Gri pinimiz VCC'ymiş. Bunu hemen artıya bağlayalım. Artı şeridini kullanıyorum breadboard üzerinde. Hemen onun yanındaki eksiymiş. Bunun içinde eksiyi kullanıyorum. Bir diğer pinim ise sinyal pini, in pini. Bu da devre şemasına baktığım zaman Arduino'da 7 numaralı pine gitmiş. Bunu da 7 numaralı pine bağlayalım. Ve devremin role ile ilgili bağlantısını tamamlamış oluyorum. Şimdi gelelim toprak sensörümüze, nem sensörümüze. Bunun da şu şekilde bağlantıları var. Burası iki uçlu olan taraf toprağa girecek olan bağlantı sensörüne bağlanıyor. Diğer taraf ise 4 uçlu. Bazen 3 uçlu da satılabilir. Bu 4 uçlu bir sensör. Niye 4 uçlu? Artısı, eksisi, analog giriş ve dijital giriş olan kısmı var. Dijital girişte 0 ve 1 sinyal alırsınız. Yani ya nem vardır ya yoktur. O şekilde devre çalışır. Ama analog girişte belli bir seviyeye kadar nem seviyesini ölçersiniz. O seviye üzerinde bir değer belirlersiniz. O yüzden biz analog buradan çıkışı kullanacağız. A0 burası bakın. Hemen şöyle okuduğum zaman üzerindeki değerleri VCC bu tarafmış. Sol taraf, yani artısı ne renkmiş bakalım. Kahverengi mora yakın renkmiş. Hemen bunu burada artı kısma bağlıyorum. Mavi eksiymiş.
maviyi eksi şeride bağlıyorum. Ve yeşil de A0'mış. Arduino'da bu da A0'a gidecek. Ve bu şekilde de toprak nem sensörünün bağlantısını yapmış oluyorum. Bunu da bu tarafa doğru şöyle yerleştirelim. Şimdi LCD ekranımız kaldı. Ben I2C LCD ekran kullanacağım. Üzerinde bir modülümüz var. Hemen çıkışlarımızı bir kontrol edelim isterseniz. SCL sarı renk, yeşil SDA, BCC mavi ve GND de kahverengi. Kahverengi GND ise şu şekilde bir bağlantısını da bunu yapalım board'un üzerinde. Buradan da bağlantımı yapıyorum. Artı ve eksileri. SCL benim kartımın bu tarafında. SDA da hemen onun yanında. SDA'yı da buraya bağlıyorum. Ve bu şekilde LCD ekranımın da bağlantısını yapmış oldum. Şimdi devremizin tasarımını yaptık. Board üzerinden artı ve eksileri de gönderelim Arduino'muza. Artık bu taraf biraz daraldı. Şuralardan alalım isterseniz. Buradan artıyı alıyorum. Arduino'da artı 5 volta bunu takıyorum. Buradan eksiyi alıyorum. Bunu da Arduino'da GND'ye yerleştiriyorum. Şimdi Arduino'da ya da M-Block kullanıyorsak M-Block'ta kodlarımızı tasarlayalım. Arduino kartımıza gönderelim ve devrenin çalışmasını hep birlikte bir test edelim. Röle ve toprak nem seviye sensörü kullanarak toprak sulama devresine ait Arduino kodlarını Arduino programında birlikte tasarlayalım. Arduino programını açıyoruz. Artık Arduino devreleri eğitim setimizde belli bir seviyeye kadar geldik. Bundan dolayı videolarımızı birazcık daha kısa tutmak adına kodları uzun olan devrelerde kodları ben yazılı halde ekrana yansıtacağım. Ama baştan itibaren hangi satırın ne işe yaradığını sizlere açıklama yapacağım. Böylece videomuzu bundan sonraki aşamalarda birazcık daha kısa tutmuş olacağız. Bundan dolayı da kodları ben size yansıttım. İsterseniz kodlar hakkında bir bilgilendirme yapalım. Yukarıya bir tanımlama satırı yazdık. Hemen altına include ile likit kristal ekranımızın I2C'nin Türkçe kütüphanesini buraya ekledik. Yazılarımız Türkçe çıkacak. Türkçe kütüphaneyi eğitim sitemizden indirebilirsiniz. Eğitim sitemize girdikten sonra yukarıda dosyalar bölümü var. Dosyalar bölümüne tıkladıktan sonra açılan sayfada kütüphaneler içerisinde burada LCD I2C ekran Türkçe kütüphanesi var. Şuradaki zip dosyasını bilgisayarınıza indirirsiniz. Daha sonra Arduino'da eskiz, kütüphane yükle ve zip kütüphanesi ekle butonuna tıklayarak açılan pencerede indirdiğiniz dosyayı seçtiğinizde kütüphaneniz aynı buradaki gibi Arduino içerisine yüklenmiş olur. Eğer kütüphane ile ilgili bir sorun yaşarsanız ya da Türkçe karakterli kütüphane yerine İngilizce karakterli kütüphane kullanmak isterseniz yine web sitemize girdiğiniz zaman dosyalar bölümünde LCD I2C ekran kütüphanesi mevcut. Bu kütüphaneyi de indirebilirsiniz. Bu kütüphaneyi indirdikten sonra eskizden kütüphane ekleden zip kütüphanesi ekle dediğinizde buraya bu kütüphane gelmiş olacak. İsterseniz bu kütüphaneyi de kullanabilirsiniz buradaki kütüphane yerine. Kütüphanemizi buraya dahil ettik. Daha sonra likit kristal ekranımızın kaç satır kaç sütun olduğunu ve ara birim adresini buraya yazdık. Bazı kartlar 0x27, bazı kartlarda 0x3F olabiliyor. Buna dikkat edin. Eğer 0x27 ile çalışmıyorsa burada 0x3F'yi deneyebilirsiniz. Kart ara birim adresinizi bilmiyorsanız yine bizim videolarımızın içerisinde ara birim adresi öğrenme videomuz var. Oradan da kart ara birim adresinizi öğrenebilirsiniz. Seviye isimli bir değişken oluşturduk. Rolemizi 7 numaralı pine tanımladık ve buna role ismini verdik ve voice setup'ın üst tarafındaki tanımlamalarımızı bitirdik. Voice setup'ın içerisinde ise roleyi bir çıkış aygıtı olarak tanımladık. Seri monitör ekranımızı açtık. Aynı zamanda LCD ekranımızı başlattık. Seri monitör ekranımızda LCD ekranı aynı anda çalıştırmanın bir mantığı var mı? Aslında şöyle diyebiliriz. LCD ekranında bir sorun yaşarsanız ya da çalışmama gibi durumu en azından seri monitör ekranında da gelen veriyi görebilme açısından buraya bu kodu eklemiş olduk. Kullanmayacaksanız bu kodu yazmayabilirsiniz. Void setup içerisini tamamladık. Gelelim void loop içerisine. Analog read A0'dan aldığım bilgileri seviye değişkenine burada atadım. Seri monitör ekranında toprak nem seviyesi diye bir sabit yazı yazdım. Ve hemen yan tarafına da seviye değişkeninden aldığım değerleri yazmasını istedim. Bu şekilde seri monitörde değerleri okuyabileceğim. Hemen alt tarafa geliyorum. If ile bir ifade yazdım. Dedim ki seviye değeri 800'ün üzerindeyse
Şimdi benim sensörüm 0 ile 1024 arasında bir değer üretmekte. 1024 tamamen kuru bir değer, 0 ise tamamen su altında nem sensörünün aldığı değer. Ama tam 0'a tabi bu değer inmiyor. O yüzden ben ortalama bir değer belirledim, 800 gibi. Siz bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Burada şunu yaptıracağım ben. 800'ün üzerindeyse, yani toprak kuruysa motorum çalışacak. 800'ün altındaysa toprak nemli olduğu için çalışmayacak. İfadelerimi buna göre yazacağım. Eğer diyorum seviye değeri 800'ün üzerindeyse LCD ekranımı öncelikli olarak bir temizliyorum. Yazılar varsa daha önceden kalan bir yazılar. Set kursörle LCD ekranımın hangi satırına yazacağını belirliyorum. Birinci satırıma toprak kuru yazacak. Hemen onun yan tarafına, toprak kurunun yanına, bakın şurada bir tane de boşluk bıraktım. Seviye değişkeninden gelen değeri yazsın istiyorum. En azından toprağın nem seviyesini de 800'ün üzerinde ne kadarlık bir nem seviyesi var onu da görmüş olurum diye o ifadeyi de buraya verdim. Daha sonra alt satıra geçiyorum. Bakın alt satırı burada 1 ile ifade ettik. Hemen alt satıra da şunu yazıyor. Lütfen sulayınız yazısını buraya yazdırdık. Aynı zamanda ne yapacak? LCD'mize yazı yazdıktan sonra rolemizi çalıştırıp motorumuzu ya da lambamızı çalıştıracak. Role komutunda da burada lav komutunu gönderdim. Lav'dayken rolemiz sinyal göndermiş olacak. Bizim kullandığımız role aktif düşük bir role. Aktif düşük role olduğu için lav komutuyla sinyal gönderip rolemiz aktif hale geliyor. Piyasada bu tarz roleler satılmakta genellikle. Sizin kullandığınız role aktif düşük role mi? Ya da aktif düşük, aktif yüksek role nedir? Bunlar hakkında bilgi edinebilmek için bizim Role Nedir isimli bir videomuz var. Onu mutlaka izleyin. O videoda kullandığınız rolenin nasıl bir role olduğunu en azından tanıyabileceksiniz. Ona göre devrenizi daha sağlıklı kurabilirsiniz. Eğer siz aktif yüksek bir role kullanıyorsanız buradaki lav komutu yerine sizin high komutu vermeniz lazım. Normal mantıkı da budur zaten. Hani high ile çalıştırırsınız ama bizim kullandığımız rolemiz aktif düşük olduğu için ters bir komut vermiş olduk burada. Eğer seviye 800'ün altındaysa burayı da else if ile ifade ettik. Bu sefer ne yapacak? Yine ekranımızı temizleyecek. Ekranda bu sefer toprak nem yazısı yazacak. Yine hemen yan tarafa seviyemizi belirleyecek. İkinci satıra bizim bu sefer ne yazacak? Nem seviyesi yüksek yazacak ve roleye high komutu göndererek roleyi pasif konumuna getirip çalışan lambamızı ya da 220'ye bağlı olan aygıtımızı kapatmış olacak. Ve arada da böyle 500 milisaniyelik bir süre veriyorum ki çok hızlıca role kontakları açıp kapatmada sorun yaşamasın diye. Devremizin kodlaması bu şekilde. Hemen isterseniz bir kontrol edelim. Sorun var mı? Kodlamada bir sorunumuz yok. Arduino kartımı bilgisayara bağlıyorum. Yukarıda COM6 portu olarak gözüktü. Kodları Arduino kartına gönderiyorum. Yükleme tamamlandı. Öncelikli olarak seri monitöre bakalım. Bakın seri monitörde sensörümden gelen değerleri okudu. İsterseniz devremizi bir kontrol edelim. Evet, kodlarımızı Arduino kartımıza gönderdik. Devremiz şu anda çalışıyor. Rolemiz şu anda çekmiş vaziyette kontağını. Neden çekti? Çünkü sensörün değeri, bakın boştayken değeri 1017 gibi LCD ekrandan okuyabiliyoruz. Toprak kuru, lütfen sulayınız dedi. 1024'e kadar olan bir değeri burada okuyoruz. Toprak kuru olduğu için de şu an motor çalışıyor. Yani lambamız çalışacak. Aslında ben 220 voltluk devreyi çalıştırmadım henüz. Şu an sadece rolenin üzerindeki yeşil diyottan anlıyorum rolemin çalıştığını. Şimdi bu işlemi isterseniz 220 voltla deneyelim. Bunu denemeden önce de probumuzu toprağa şu şekilde batıralım. Şöyle bakın, toprağın içerisine yerleştirdim probumu. Şuradan fişimizi alalım. Şu şekilde bakın, lambam çalıştı. Yani lamba yerine su motorumuz çalıştı. Şu an toprak kuru. Sulama yapıyor. Biz de sulayalım. Toprağı nemlendirdikten sonra belli bir seviyeden sonra artık su motorunun çalışmasını durdurması lazım. Lambanın sönmesi lazım. Buradan da değeri okuyacağım. 1018'miş bakın buradaki değer. Bakalım 800'ün altına indiği zaman enerjiyi kesmesi lazım. Ben buradan da bunun üzerine suyu ekliyorum. Evet, bakın suyu ekledim. Şu an toprak artık nemli olduğu için motorumuz çalışmıyor. Lambamız yanmıyor. Ne zaman çalışmaya başlayacak? Toprak yavaş yavaş kurumaya başlayacak.
Nem sensörü seviyesi artık 800'ün üzerine çıktığında tekrar motorumuz devreye girerek toprağımızı sulamaya başlayacak. Devremizin çalışması bu şekilde. Buradaki lamba devresi dediğim gibi bir fikir vermek açısından kurulmuş bir devre. Burada bir su motoru çalıştıramazdık. Ama mantık olarak burada 220'de şu lamba yerine devreye 220 ile çalışan herhangi bir cihazı bağlayabilirsiniz. Bu projeyi bir akıllı sera projesi içerisine katarak farklı bir projeler ortaya koyabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.